Merhaba sevgili anne babalar. Bebek gelişimi video serimize hoş geldiniz. Bebeğinizin ilk ayını 4 hafta şeklinde detaylı anlattığımız videolara sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Uzun bir hamilelik dönemi ve doğum sürecinden sonra sonunda bebeğinize kavuştunuz. Bebeğinizin gelişimini, büyümesini, beslenmesini, hareketlerini, duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerini bu video serisinde öğreneceksiniz. Kanala yüklenen videolardan haberdar olmak için hatırlatma zilini açmalısınız. Lafı uzatmadan konuya gelelim. Bu ay 1. ay ve 1 aylık bebek gelişim videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Bebeğin sosyal ve duygusal gelişimi nasıl olduğunu, dışkılama ve ishal konularında ele alacağız. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bebeğinizin bu ayki tek sosyal faaliyeti sizi tanımak olacak ve bağ kurmak olacak. Bu yüzden onu her beslemenizde, her sarılmanızda ya da her ağladığında yanına koşuşunuzda bir mana var. Bunlar ikiniz arasındaki sevgi ve güvene bağlı bir bağ oluşturuyor. Anne, bebek için dış dünyaya olan güvenin temsilidir. Bu nedenle anne ile bebek arasında güçlü bir duygusal bağın kurulması, bebeğin hem kişiliğini olumlu etkileyecek hem de doğduğu anda çevreye daha rahat uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ bebek anne rahmine düşer düşmez başlıyor. Anne bebeğini görmese dahi hareketlerini hissediyor ve içgüdüsel olarak bebeğine bağlanmaya başlıyor. Bebek ise gözlerini ilk anne rahminde açıyor ve karanlık olan bu yer ona kısa süre sonra güven vermeye başlıyor. Hamileliğin ilerleyen süreçlerinde annesinin seslerini duymaya başlayan bebek yavaş yavaş annesini tanımaya başlıyor. Doğduktan sonra zaten annesinin kokusuna ve sesine alışkın olan bebeğiniz yabancılık çekmiyor. Fark ettiyseniz anne rahminden çıkan bebek doğduğu ilk anda ağlamaya başlıyor. Fakat anne koynuna koyulduğunda bir anda ağlamayı kesiyor. İşte bilim insanları bunun bir tesadüf değil, oluşmaya başlamış olan anne bebek ilişkisinin bir işareti olduğunu savunuyor. Hamilelik döneminde oluşan anne bebek arasındaki güven ilişkisi bebeğin doğumuyla daha da alevleniyor. Bebek bir yetişkin gibi güçlü kaslara sahip olarak doğmadığından yeme içme, altının değişmesi ve daha birçok ihtiyacı için başkalarına muhtaç. Anne onun bu fiziksel ihtiyaçlarını gidererek bebekte kendisine karşı güven duygusu oluşturmaya başlar. Anne sadece fiziksel değil, duygusal olarak da bebeğinin ihtiyaç duyduğu o şefkat ve sevgi ihtiyacını giderir. Annenin bebeğine karşı sergilediği bu korumacı, ilgili ve şefkatli tutum bebeğin anneye güven duymasını ve aralarındaki duygusal bağın daha da gelişmesini sağlar. Bu duygusal bağın geliştiği bir durum olan emzirme etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Emzirmenin ve anne sütünün bebeğe olan fiziksel yararları yadsınamaz bir gerçek. Fakat bu fiziksel yararın dışında emzirme döneminde bebeğinizle müthiş bir bağ kurabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, bilim insanlarına göre bebeğinizin size olan güveni emzirme döneminde maksimum seviyeye çıkıyor. Emzirme döneminde bu bağın oluşmasının ise iki nedeni var. Göz teması ve ten teması. Bebeğiniz her ne kadar küçük olsa da çevresinde olan biten her şeyin farkındadır. Emzirirken sürekli ona bakmanız, sürekli ilgilendiğiniz mesajını verir ve bebeğin ise daha çok bağlanmasına neden olur. Ten teması yetişkinlerde bile güveni temsil ederken bebekler için güvenin tam karşılığını oluşturmaktadır. Emzirme sırasında bebeğinizle olan ten temasınız ilginizi bu kanalla ona iletmenizi sağlayacak ve bebeğin size olan güven ve sevgi duygusunu daha da pekiştirecektir. Anne ve bebek arasında bağın oluşmasının hemen olması beklenmemeli. Özellikle ilk doğumunu yapan anneler tecrübesiz olduğundan bebeğin her ağlamasını duygusal olarak bağlanmamaya ilişkilendirir. Halbuki bebeğinizle aranızda oluşacak bu bağ belli bir zamanı alacaktır. Birazdan söyleyeceğim tavsiyelerle bu sürecin daha hızlı oluşmasına tanıklık edebilirsiniz. Doğumdan hemen sonra bebeğinizi koynunuza alın. Doğumdan sonraki ilk buluşma hem anne hem de bebek açısından duygusal bağın oluşmasının ilk basamağını oluşturur. Zaten bunun farkında olan doktorlar bunu bebeğin kordonunu kesmeden bebeği anne kucağına verirler. Ten teması kurun. Anneye bağlanma ve anneyle bütünleşme ruhsal örüntülerin temelini oluşturur.
Bağlanma ve bütünleşmeyi ise en iyi ten temasıyla kurabilirsiniz. Fırsat buldukça bebeğinizi emzirin. Emzirmeyi sadece bebeğinizin beslenmesi ve fiziksel ihtiyacı olarak görmeyin. Bebeğinizin ihtiyacı olan ilgi ve sevgiyi de emzirme döneminde sağlıyorsunuz. Bu nedenle fırsat buldukça bebeğinizi emzirmelisiniz. Emzirirken göz ve ten teması sağlamaya özen göstermelisiniz. Kucağınıza almaktan bebeğinizi kesinlikle kaçınmayın. Çoğu anne bebeğini her ağladığında kucağa alarak onu şımartacağını düşünür. Fakat bebeğiniz ağladığında onu kucağınıza almanız, sakinleşmesini sağlamanız ve fiziksel ihtiyaçlarını gidermeniz, onun size olan güvenini ve sevgi bağını arttırarak daha sağlıklı bir ilişki kurmanızı sağlayacaktır. Kanguru taşıma yönteminin de bebekle anne arasındaki duygusal bağı güçlendirdiği düşünülüyor. Yapılan çeşitli araştırmalar bebeğini kanguru yöntemiyle taşıyan anneler ile bebeklerin arasında güçlü bir bağ olduğunu ve bebeğin büyüdüğünde daha sağlıklı bir kişiliğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Bebek ile anne arasındaki duygusal bağın kurulamaması bebeğin ileride kişiliğinin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Bebeklikte annesiyle duygusal ilişki kuramayanlarda ruhsal çöküntü meydana geliyor ve güven duygusu oluşmuyor. Güven duygusu oluşmayan çocukların ise ilerleyen dönemlerde sağlıklı bir kişiliğe sahip olması güçleşiyor. Sanırım duygusal bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Zaten bu videonun başlığını görüp geldiğiniz için bu konuların önemli konular olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Bir sonraki konumuz bebeğiniz 1 aylıkken fiziksel olarak neler yapabiliyor? Bebeğiniz düz bir yüzeye yatırıldığında kafasını kısa süreyle kaldırabilir. 15 ila 30 santim arasındaki yüzeye odaklanabilir. Ağlamanın dışında başka bazı sesler de çıkartabilir. Kendiliğinden gülmeye başlayabilir, parmağını emmeye çalışır, gülüşünüze karşılık verebilir. Karnının üzerindeyken kafasını 45 ila 60 derece kaldırabilir. Sırt üstündeyken yana dönmeye çalışabilir. Gelelim son konumuz dışkılama konusuna. Minik yavrunuzun ilk günlerindeki dışkısını görünce neden yeşil kaka yapıyor diye düşünebilirsiniz. Bu tamamen normaldir. Bebeklerin kakası ana rahminde yuttukları maddelerden dolayı yapışkan, yeşil siyah arasında bir renkte olur. Doğumdan yaklaşık bir hafta sonra rengi genellikle açık sarıya döner. Bebeğiniz yeni doğduğunda günde 4 ila 5 kez kaka yapacaktır. Bu bebeğin doyduğu anlamına gelir. Bazı durumlarda bu rakam günde 10 ila 12'ye kadar çıkabilir. O zamanlarda acaba bebeğim ishal mi oldu diye endişe etmemelisiniz. Özellikle anne sütüyle beslenen bebekler çok fazla emdikleri için çok sık ve sulu bir şekilde kaka yapabilirler. Eğer bebeğinizi hazır mama ile besliyorsanız kaka rengi daha soluk ve daha az miktarda olabilir. Bebeğiniz günden güne büyüdükçe kaka sayısı azalacak ve sizin yediklerinize sindirim hızına bağlı miktarda kaka yapmaya başlayacak. Virüs kaynaklı hastalıklar, bağırsakta bulunan bazı bakteri ve parazitler, başka bir hastalığa bağlı ilaç kullanımı gibi sebeplerle bebeğiniz ishal olabilir. Özellikle anne sütüyle beslenen bebeklerde ishali ayırt etmek çok zor olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Anne sütüyle beslenen bebeklerin kakaları çok sulu olabileceğinden ishal çok zor fark edilebilir. Bu ayrımı yapabilmek için 1 aylık bebeğin ishal belirtisini şöyle sıralayabiliriz. Kaka sayısının her zamankinden fazla olması, kötü kokması, kanlı veya iltihaplı olması, bebeğin ateşli olmasıdır. Bebeğiniz ishal olduğunda vücutta çok fazla sıvı kaybı yaşanır. Bebeğinize anne sütü veya mama veriyorsanız aynı şekilde sıvı ile beslemeye devam etmelisiniz. Fakat bebeğiniz kusma ve ateş belirtileri de gösteriyorsa mutlaka doktora götürmelisiniz. Kendi başınıza bir tedavi uygulamamalısınız. 1 aylık bebeğin sosyal ve duygusal gelişimi, dışkılama ve ishal konuları üzerinde konuştuk. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hemen şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.